dalış yapıyoruz arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde belki yolumuz düşerse şey yaparız. Gelmeyiz. Gelmeyiz. Burada asgari ücret 1700 ringitmiş. Şundan 100 tane alabiliyor. iPhone 17 Pro Max kaç paraymış orada? 10.000. Yani bizdeki para. Maç. Bu bile onun yarı fiyatı falan. Evet bu çok pahalı da çok iş görecek ama. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Kuala Lumpur'da bir haftamız doldu. 10 üzerinden memnuniyet testi kaç diyorsun? 8 ya. 8 ya. Evet. Ben de 7,5 diyorum be. Buraya geldiğinizde bizim yaptığımız bir hata var. O hatayı kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Ya bu bazı yerlerde hata değil aslında. Güzel ekstra deneyim sağlıyor insan ama burada biraz hataya dönüştü. O da şu. Biz geldiğimizden beri 7. günümüz ve 4-5 tane otel değiştirdik. Evet. Bunun sebebi de şu. Ben her yeni otelde yeni bir mahalle olsun. O mahalleyi gezelim, dolaşalım. Biraz oraları keşfedelim kafasında hep hareket ettim bu zamana kadar. Ama Kuala Lumpur'a olur da gelirseniz tek bir otelde kalın abi. Çünkü ulaşım ağı çok iyi. Grab var, metro var, Evet, her tren yer var. birbirine çok yakın. Ve çok yakın. İç içe sokaklar. Yani biz bu hatayı yaparak geceli 1300-1400 lira olan bu gökdelen otellere yeri geldi 2500 lira falan da verdik bu Evet. hatayı yaptığımız için. Şimdi biraz önce yeni otelimizde bir arkadaşla tanıştık. 10 günlüğüne 15.000 lira vermiş. Yani 1500 liradan kalıyor mesela. Biz şu anda 2500 liradan kalıyoruz o otele. Her neyse bu bir bilgi olarak kalsın sizlere. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Anlat Bu bakalım. videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Bir haftadır buradayız ve size birazcık fiyatlardan bahsetmek istiyoruz. Burada o kadar fazla Türk var ki eminim merak Var be. edeceksinizdir. Çok ya. O yüzden merak edilen bir konu her zaman fiyatlar. Bugün size fiyatlardan bahsedeceğiz. Alışveriş merkezine gideceğiz, marketlerine gideceğiz. Yeme içmesi nasıl? Onlardan bahsedeceğiz. Eksiklerimiz var. Evet. Onları tamamlayacağız. Bir de son bir haftadır yaşadığımız bazı alışveriş deneyimleri var. Onları videoya koymamıştık. Video yapmayız diye ama kendimize hatıra olarak da tutmuştuk. Onları da belki bu videoda aralara böyle serpiştiririz. Malezya'da, Kuala Lumpur'da alışverişle ilgili ne var ne yok alayın hepsini göstereceğiz size bugün. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Kahvaltıya. Kahvaltı yapıyoruz. Dışarıdaki kahvaltı ortamı bizi pek sarmıyor. Evet, Doğruya yani doğru. hem hijyen konusunda Yani. biraz zayıf oluyor hem de sıcak oluyor. Bak bir şey olmaz. Yesek hiçbir şey olmaz. Birkaç defa yedik hiç de bir şey olmadı ama çok bize hitap etmiyor. Çünkü etrafta insanlar hem elleriyle yiyor hem arkadaşlar yemeğe doldururken çok hijyenik bir görüntü vermiyorlar. Bak bir daha söylüyorum hiçbir şey olmaz yesen ama Tabii biz ki. kapalı ortamlarda, klimalı özellikle ortamlarda yemeği tercih ettiğimiz için şu anda böyle bir yere geldik. Şimdi yol üstünde çanta ihtiyacımız var. Böyle bir çantacı gördük. Fiyat alacağız. Hemen buradan almayız. Değil mi? Ama bir soralım. Cihana How much- bakın arkadaşlar, how much is the biggest one? yaşlanmış bunlarla geziyor ya. Biggest one. This one normal, this one normal price, 300 up. But I do only for you after discount 270. 270. Good. Vay. Serpiler. Abi kauçuk country of course ya. Good. Good quality. Buraya geldiniz. Bir pazara gittiniz, alışveriş yapacaksınız. Pazarlarda genelde fiyatlar üstünde yazmıyor. O yüzden çok yüksekten açıyorlar. Sizin pazarlık yapmanız gerekiyor. Yani bir pazar aslında AVM'de satılan bir üründen daha pahalı ürün satıyor. Sormayın. Maalesef. Çünkü AVM'de her şey fiyatları falan üstünde yazıyor. Daha uygun fiyatlı oluyor. Böyle de bir ipucu verelim size. Pazarlarda yarı yarıya falan pazarlık yapabilirsiniz. Evet, evet. Biz yandık, siz yanmayın. Bayağı bir yandık. Evet, anlat arkadaşlarına. Şimdi bir restorana geldik. Böyle bir restoran bu arada. Malezya mutfağı güzel bir restoran. Bu arada bir haftadır buradayız. İlk defa böyle bir kahvaltı yiyeceğiz. Sizinle birlikte deneyimlerimizi size aktarmak için yiyoruz. Aslında ben çok alışık olmuyorum böyle başka mutfaklara. Ebru o riske girmek istemedi bu zamana kadar. Malezya kahvaltısını ilk defa şimdi deneyeceğiz. Şimdi deneyeceğiz. İsmi neydi? Nesilemak. Nesilemak. Evet, yarım saattir yemek seçimimiz devam ediyor arkadaşlar. Ya şu ben anda. böyle şimdi şu çubuklarla bir şey yemek istiyorum hayatım boyunca ilk defa ya. Onu Çin'de yersin. Evet, menüden yiyor. Kemal Sunal filmleri gibisin şimdi. Deniyorum, yapabilecek miyim? Söyle bir tane geç, uğraşma ya. Şöyle Boş ver. çaktırmadan bir bakayım. Boş ver. Bunu söylüyorum o zaman. Söyle hadi. Ama bu tavuğu nasıl yiyeceğim? Elimle mi? Elinle de yersin, çubukla da yersin, delik deşik eder yersin. Bir şekilde yersin ya. Tamam. O zaman ben YouTube'dan izliyorum nasıl yapıldığını. Ya en kötü şöyle daldır, dola at. Şöyle bir ortalama AVM'de gelip bir yemek yiyeyim, bir kahvaltı yapayım derseniz eğer 200-220 lira. Mesela şu da öyle 230 lira, şu 200 lira. Bunlar buranın yöresel yemekleri. Şöyle işte kasenin içinde ne varsa doldurdukları menüler. Bu da 17 ringgit yani bu da yine 200 lira, 190 lira gibi.
Yani aşağı yukarı 200-220 liraya burada bir şöyle bir tabak dolusu içinde artık ne ararsan olan, mesela şu hikayede 120-130 lira, daha uyguna da var. İçindeki sıvı miktarı arttıkça fiyat düşüyor. Benim söylediğim kaç paraymış? 240 lira. Ben de şunu söyledim. Sen de bunu söyledin. Bu da 19.90'mış. 20, bu da 220 lira. Evet, yemeklerimiz geldi. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu adamlar bak yemeklerine metal vurmamaya çalışıyorlar benim anladığım kadarıyla. Doğru mu Olabilir, anladım bilmiyorum. Böyle olabilir. plastik, sert, mikamsı şeyler. Şey de olabilir Cihan, bunları çorba için kullanıyorlar. Ha, o da olabilir. Burası için yani yemeğimi göstermek isterim hemen size. Ha, yok o tezim çürüdü. Yandaki arkadaşlar metal vuruyor. Şu gördüğünüz şeylerin ne olduğunu bir söyleyin bakayım, yorumlarda söyleyin. Hamsi. Küçük hamsi kurutulmuş. Şu gördüğün yer fıstığı. Salatamız var. Burada özel bir sos. Normal gerçekten Hindistan'da yediğin o sosların tadı var ya. Baharatların. Hindistan cevizi yanında yapılmış. Evet. Bu da tavuk. Başka bir şey yok. Buranın özel kahvaltısıymış bu. Bunlar Türk kahvaltısını görse demek ki neler yapıyor. Birbirine izdam çıkar. Bu ne? Güzel. Güzel mi? Güzel de bir daha yemem. Bir daha yemem. Dur ben çubuklarımı alayım canım önce. Evet arkadaşlar, çubuklarım eşit değil, tamam. Şimdi benim yemeğim de bu. Ay, nasıl yiyeceğim Cihan bunu? Seninki daha iyi. Benimkinde noodle var. Makarna Benimki gibi. dümdüz tavuk suyu çorba ya. Evet güzel. Evet, içinde bir de şöyle bir otum var. Bayağı bak tutmaya başladım Cihan. Yosun gibi. Ye bakayım. Bu yeniyor mu acaba yoksa tatlı Yok mı veriyor? yeniliyordur ya. Nasıl? Ot. Ispanağa benzettim ben biraz böyle. Ben şundan yiyeceğim. Al, hiç zorlama kendini. Ay harika. Suyundan da içeyim. Tavuk suyu çorbam. Ay çok güzel Cihan. Valla. Oh iyi buldum bir şey. Sevindim senin adına. Şişek. Şişek. Taklit ediyor. Şişek. Bence onun sana para vermesi lazım bu kadar dansın üstüne. Şimdi bir yere geldik, kahve içeceğiz. Ve ben başka bir yerden tatlı aldım. Cihan'cığım henüz görmedi. Çok onun seveceği bir tatlı değil. Olsun. Ama Ben yine de aldım. hemen bunları da ne kadar verdiğimizi söyleyelim. Şu iki kahveye 17 ringgit verdik yani 180-190 lira. Sen buna ne kadar Ben de verdin? buna 13 ringgit verdim. Yani hepsi birlikte ne yapıyor? 330 lira falan yapıyor. Şöyle. İyi, hoş. Kahve çok güzel. Ha, Çok bu ne? tatlı. Bu ne? Niye böyle tatlı? Şimdi biz Kuala Lumpur gezisini yaparken ne gördük? Marketler anlamında şunu gördük. Bizim 3 harfli marketler var ya, ona benzer, hatta onlardan biraz daha küçük, hatta yarı yarıya kadar diyebilirim. Yarısı kadar büyüklükte burada 7-Eleven'lar var. İşte Mart var. Birkaç tane böyle KK diye bir mağaza tipi var. Bu 3-4 tip küçük mağazaları gördük. Şu anda bulduğumuz yer de en büyüğü. Bu mağazaların hepsinin 10-20 katı büyüklüğünde bir yer bulduk. En uygun fiyatlar buradadır diye buraya geldik. Buradaki fiyatları şimdi sizlere göstereceğiz. Şunu hatırlatayım. Burada asgari ücret 1700 ringgitmiş. Yani bizim paramızda 19.000 lira yapıyor. Şimdi biz ister istemez Türk kafası değil mi? Her baktığımız Tabii ki. üründe bizim Türkiye ile kıyaslayacağız, karşılayacağız. Bundan önceki bizim yurt dışı gezilerimizde yaptığımız bu kıyaslamaları hep anormal bulmuştunuz. Umuyorum bunu da öyle bulursunuz ama biz mecburen bunu yapacağız. Çünkü Türk kafası böyle çalışır. Valencia portakalı. Kilosu 2. Bunu 10'la çarpıyoruz. Hiç 11 ile çarpmayla uğraşmayalım. Direkt 10'la çarptığımız zaman şu 2 olsa 20 lira yani. Kilosu 20 lira mı? Bir aydınlanma geldi. Şu anda ucuz geldi değil mi bir ya? aydınlanma. Limona bakalım. 26 lira. 25-26 lira limonun kilosu. Şöyle bir bal. Yarım kilo bal 300 lira. 350 gram Nutella 250 lira. Bilmiyorum bizde ne kadar. Şurada yağlar var. Yağlara geçelim. Ayçiçek yağı bulduk arkadaşlar. 17 ringgitmiş. Yani 190 lira. Yani şundan adam 1700 ringgit asgari maaş olduğunu düşünürsek şundan 100 tane alabiliyor. Öyle düşünelim. Ev hanımlarının en sevdiği plastik cerrahi bölümüne geldik şu anda. Niye ev hanımları seviyormuş canım sadece? Plastik cerrahi dediğim insanlar burnunu yaptırıyor, saçını başını botokslarını yaptırıyor, o anlamda dedim. Tabii tabii, o anlamda demişsiniz. Evet. Altılı havlu kağıt kaç paraymış? 160 lira de geç. 160-170 lira. Tanesi 10 liraya geliyor. Onlu tuvalet kağıdı var burada. Bu ne kadarmış? 14 ringgit. Bu da 150 lira. Bebek bezleri 56 ringgit. Kaçlı bu? 64'lü. 56 ringgit ne demek? 610-620 lira. Gel içeceklere gel. $2,5 Gel ringgit gel. yani 27 lira arkadaşlar.
Kutu kola grubu 27 lira. Şu Ha, litrelikler. onlar bizden daha ucuz. Evet. Litrelikler 3 ringgit. 30 lira, 32 lira. 32 lira litrelikler. Kutular nasıl oluyor kartonlar? Bunlar da 60 lira şöyleli. Tanesi 10 liraya geliyor bunların Evet. da. Tek tek paketlenmiş Cihan. Tek tek. China Lokam Mandarin. Kilogram 50-60 liraya geliyor. Neden 55 böyle lira. paketlenmiş sence? Bilmiyorum. Muza Muz ne bakalım. kadar? Muz yine sevdiğimiz, tükettiğimiz bir arkadaşlarımızdandır. Muzun kilosu 8 ringgit. 8 ringgit Kilosu, yani evet. 88-90 lira. Kilosu 90 lira bu muzun. Her şey böyle parçalara ayrılmış ve streçlenmiş. Hijyen Çok sevdim. bakımından. Ya hem hijyen bakımından hem de mesela bunu tamamen almak istemez belki. Evet. Çok fazla büyük geliyor. Mesela 2 kişiye bize fazla geliyor böyle şeyler. Evet. Böyle yarım yarım satılması çok hoşuma gitti. Bu ne kadarmış? Lahana mıydı şunun adı? Neydi bu? Lahana. Lahana 11. Yani şu kilosu. Bunun şu lahananın kilosu 130 lira arkadaşlar. Patatesin kilosu 3,5 Patatesin ringgit. kilosu 3,5 ringgit yani Gel gel patatese gel. 40 lira. Gel gel patatese gel. 40 liraya yakın. Tam 40 liradır. 37-38 lira diyebiliriz. Yumurtaya bakmak isterim. Evet yumurta kaç tane var burada? 30'lu S dediği, small dediği 30'lu 16 ringgit. Yani 180 lira, 190 lira falan. O ne be? Eflatunumsu. Mor patlıcan. Bir efsanedir bu biliyorsun değil mi? Mor yoğurt ve mor Bir patlıcan. efsaneydi, Efsaneydi senle fiyat konuşmak. Gel etlere bakalım ne varmış burada? Hadi. Sosisler. Bak 4,5-5 diyor. Şöyle paketler 60 lira falan. Şöyle mesela yine Frankfurter ayam tavuk bilmem nesi demiş. 5, 30, 60, 70 lira falan şu paket sosisler. Bak burada da dana var. Lamb demiş kuzu. Kuzu kaç paraymış? Kuzu da 27 ringgit yani 300 lira falan. Et olayı bizden ucuz galiba biraz. Et olayı biz her yer bizden daha ucuz ya bu zamana Evet. kadar gördüğümüz. Londra ile falan yarışıyormuşuz öyle diyorlar. Cihan. Heh. Ben çok kötü bir şekilde canım yoğurt çekiyor. Yoğurt mu? Evet. Hemen bakalım yoğurtların fiyatlarına. Yunan yoğurdu demiş kaç para demiş? 15 ringgit, 14.20 yani 160 lira falan şu gördüğünüz yoğurt. Yine Greek yoğurt, Çobani Greek yoğurt demiş 42. Oo, Ne kadar pahalı. 500 lira şu. evet. Bu yoğurt tabii 500 ithal ürünler. lira. İthal ürünler. Şaka gibi. Şöyle bir kıyma 274 gram demiş 15,5 ringgit yani 170 lira. 4'te bir 170 yani bunun kilosu 4 bir 670 700 lira kilosu. Kıymanın kilosu 700 lira. Bak burada var. Çiker mi o nedir? Evet. Çiker. Ha, bu böyle 50 lira mesela. 50 lira. Bunlar da yine 50 lira. O Aa ne Cihan ya? tavuk ayağı. Tavuk büyüde falan mı kullanıyorlar? Evet. Aa, tırnaklara bak. Şöyle bir tavuk ayağı olur da geldiğinizde Kuala Lumpur'da canınız çekerse arkadaşlar 3,5 ringgit ne demek? 50 liraya 5 tane tavuk ayağı alabiliyorsunuz. Ne yapacaksınız onu siz düşünün. Tavuklara bakalım ne kadarmış. Bu böyle 70 lira. 75 lira falan. Evet 375 gram dediğine göre o zaman yarım kilosu 100 lira falan yapıyor. Kilosu 200 lira. Bizde aynı galiba. Şöyle bütün bir tavuk var. 15 ringgit. 160 lira. Bak, tavukları böyle seçmece alıyorlar. Geliyor, seçiyor, atıyor, tartıyor. Güzel sistem ha. Kilosu 15 ringgit. Kilosu 15 ringgit yani 165 lira. Balıklar var. Şöyle bir somon dilimi ne kadar? Şu mesela 20 ringgit. 20 ringgit 220 lira şu. 220 gram. 220 lira yani şu 220 lira. Çok sevdim ben bu sistemi. Bakın burada mercimekler, nohutlar, pirinçler açık bir şekilde satılıyor. İstediğiniz miktarda alabiliyorsunuz. Şurada Ay kasa Cihan. var, kasa diyorum. Yani o tartı var. Bak orada tartıyorsun. Bizde böyle bir sistem yok ha. Niye bizde de var ya? Eskiden vardı. Aktarlarda falan böyle değil mi düzen? Eskiden vardı böyle bakkallarda falan bu şekilde alırdık. 100 gram, 200 gramlar böyle alırdık. Şurada çalışmayı çok isterdim biliyor musun? Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle poşete koyayım Yazdıralım falan. seni asgari maaş ortada gülüm. Bugün otelden çıkarken alınacaklar listesi hazırlamıştık. Terlik alındı mı? Hayır. Ufak bir not defteri alacağız dedik alındı mı? Hayır. Alınmadı. DJI bant alacağız dedik kafa bantı alamadık hiçbir yerde yok. Alamadık. Bikini aldık mı sana? Hayır. Alınmadı. Çantaları yağmurluk için yağmur kılıfı alınacaktı. Almadık. Almadık. Bak burada gel burada bir aldatma hikayesi var. Nedir o? Görüyor musun bak arabaya binerken dudaktaki ruj izini silip hemen nasıl yakaladım. Evet çantalara yağmur geçirmez kılıf da almadık yani hiçbir şey almadık bugün. Hiçbir şey Henüz almadık. alamadık. Ama şu anda çok güzel bir pazara geldik. Markete geldik. daha doğrusu. Central Market. Central Market ünlü çok ünlü bayağı ünlü Çok ünlü. Hadi girelim. Burada aradığımız her şeyi bulacağız. diyorsun.
İsmine bak. Pazar Seni. Pazar Seni. Oo Cihan, hoş Bayağı geldiniz. büyükmüş. Kapalı çarşımıza. Bayağı büyükmüş. Bu bir kısım açık, bir kısım kapalı bir market, pazar galiba değil mi? Galiba. Çok büyük ya. Hiç deli dana gibi dolaşmadan hedef odaklı gidiyor muyuz? Gidelim hadi. Bak terlikleri almazsak yarın adaya gittiğimizde Evet, terlik. spor ayakkabıyla... Önce terlik. Terlikten devam. Ben o zaman şunu atayım mı önce ya? Ben hala bunu içiyorum utanmadan. Atma, ben de içerim. Aa, Cihan çok güzel Çok bir güzel, defteri. Birazcık ağır ama Ağır mı bakayım? yani ağır derken Yok ya çok güzel. daha hafif 330 lira. 330 liraya çocuğun bütün okul masraflarını karşılarsın Türkiye'de ya. Çok güzelmiş. Yakışır sana. Evet çok hoşuma gitti Cihan bu. 1300 lira. Normal o da. Şu tişörtler 15 ringgit demiş. Yani 160 lira. Uygunmuş. Uygun. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bu şalvarlar burada 39 ringgit. Kadın şey değil mi? Bundan mı giyeceksin? Giymeyeceğim de soruyorum yani. Kadın şey değil mi bu? Evet ama erkeğe de vardır. Değil. How much this is? This one. So 60, 60. 60. Thank you. 60. Like this 30, same 30. 30 this same. Evet. Senin üstündeki 30. O sorduğumuzda 60. Evet gezdik dolaştık. Bu nadide pazarı da bitirdik. Bitirdik. Ne diyoruz? İki katlı bir yerdi burası. Yani Evet. biz en azından iki katını gördük ve bize yetti. Ne gördük Görülmesi içeride? gerekir mi sence? Yani bence bir şey kaçırmış olmazsın burayı görmezsen ya. Ama yine de buraya gelmişken de görebilirsin diyebiliriz. Yani hani herhangi bir yerde olup da olmayıp da burada olan bir şeye rastladık mı? Kitaplar, çok fazla kitap Ha, var. aynen. Kitap okumak istiyorsanız Malezya dilinde gelip buradan kitap alışverişini yapabilirsiniz. Veya antin kuntin tişörtler işte bu yerel elbiselerden falan dışarıda bulamadığınız olursa yine buradan alabilirsiniz. Onun dışında biraz fazla turistik fiyatlar, Evet. biraz gereksiz yüksek. Ya Bunların normalin iki katı diyebiliriz. 2 katı evet. Yani birçok şeyi dışarıda da bulabilirsiniz. Böyle kapalı özel 30 bin 40 bin yorumu olmayan pazar ortamlarının dışında Şöyle yarı bir fiyatlara. artısı olabilir. Şimdi başka bir yere gittiğinde işte mesela gümüşçü de var, restoranı da var, takıcısı da var, kıyafetçisi de var. Her şeyi bir pazarda bulabiliyorsun. Şimdi başka bir yere gittiğinde onun için gezmen gerekebilir. Yani evet. Belki öyle bir artısı olabilir buranın. Doğru söylüyorsun. Netice itibariyle güzel, cıf cıflı. Gelirsen de gezip görüp çok bir şey almadan çıkmaya yönelik değerlendirilebilecek bir pazar diyelim burası için. Şimdi ne yapalım? Yağmura bakalım ne durumda? Sonra da Ondan gidelim. sonra bir bakalım ne yapacağız. Yine hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey. alamadım. Şükür. Şu anda Güneydoğu Asya'nın en büyük teknoloji mağazalarından bir tanesine gidiyoruz. Aklınıza gelen bütün markalar ama yani Asus'u, MSI'yi, Dell'i, Apple'ı, Samsung'u, Lenovo'su ne gelirse aklına bütün ürünlerin canlı heyecanlı bir şekilde satıldığı 8-10 katlı koca bir ya bizim İstanbul'daki şey yok mu? Doğu Bank ya da Yazıcıoğlu yok mu? Aha. Onun böyle 8-10 katı kocaman büyüklüğünde bir elektronik mağazası. Samsung mağazasına geldik. Bakalım burada nedir fiyatlar. Samsung'un son çıkarmış olduğu telefon Galaxy S25 Ultra. Buradaki fiyatına bakıyoruz. Kaç paraymış? 6.000 ringgit yani 66.000 lira. Türkiye'de ne kadar biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Selfie zamanı. Şimdi buradaki fiyatları 11 ile normalde çarpmanız lazım ama hatta 10.5'la ben direkt 10'la çarpacağım. Bu kolay olsun diye hesap. 2 saat onunla uğraşmayayım diye. Mesela Galaxy Watch Ultra burada ne kadarmış? 3.299 ringgit yani 33.000 lira şu saat burada. Bu da Galaxy Z Fold 7 Türkiye'de de sanırım son çıkan Samsung'lardan emin olmamakla beraber bu ne kadarmış? 9.900 desen 99.000 liraymış şu. Bu kapanan telefon galiba şu açılıp kapanıyor aynen. Şöyle. Oo her tarafı ekran. Z Flip 7 varmış. Bu ne kadar? 5600. Bu da 56.000 lira arkadaşlar. Z Flip dediği de şöyle kapanan açılan. Evet Apple mağazasına geldik şimdi de. Bakalım burada ne bulacağız. Girer girmez karşımızda bunlar MacBook Air'lar. Çok ilgimi çekmiyor ama size göstereyim. MacBook Air 13 inç
3300 ringgit. Şu makine 3400 lira falan. 34.000 özür dilerim. 34-35 bin lira gibi bir şey oluyor. MacBook Pro 14. 10 çekirdekli. 10 çekirdekli işlemci, 24 GB RAM, 1 TB kapasiteli. Burada 8700 ringgit yani 87.000 bin lira falan. iPhone 17 Pro Max şu anda iPhone'un en üstün makinesi bunlar. 2 TB'lık iPhone 17 Pro Max kaç paraymış burada? 10.000. Yani bizdeki paraya göre baktığımızda 110 bin lira. iPhone 17 Pro Max 2 TB'lık versiyonu 110 bin lira burada. Şöyle bir şey çok güzel aslında ya. Kaç paraymış? 25-27 bin lira. Ama Türkiye'ye yakın fiyatlar bunlar da. Telefonda fark var da işte kulaklık, laptop vesaire gibi şeylerde çok bir fark yok. Sony'de kulaklık bakalım. WH-1000XM5 demiş. Bunlar bizde de olan kulaklıklar. Fiyat kıyaslaması yapabilirsiniz. Burada çok bir farklılık yok. Bizdeki fiyatlarla aynı bildiğim kadarıyla bunlar. Şu dev boylara bakalım. 2899, 2900 desen 32 bin lira falan bu. Şimdi bak bir kat çıkıyoruz tamam mı? Bu giriş 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük kat. Ve çok büyük bütün katlar yani. Ben demin ilk katın yarısını gezdim diyebilirim. Aralardan girişler de var. Oralara gitmedim. Ebru'yu çok bekletmek istemiyorum. Şimdi Cihancığım bir oyun oynayacak arkadaşlar. Şöyle bir oyun. Burada sopalar düşecek ve kaç tane yakalayabilecek Cihan göreceğiz. Ay pardon. Bizden önce 2 kişi gitti birer tane yakaladı değil mi? Evet, ikisi de birer tane. Ödül veriyor galiba. Ödül yok gibi de. Cihan ayaklarına dikkat et, çok sert düşüyorlar. Oo, bir de bir. Üç. Ah be. Bravo. Ne olduğunu anlat. Vallahi bir şeyler yapmış. Bizden önce 2 kişi denedi. Evet. İkisi de birer tane tuttu. Ben dedim bunlar bir tutuyorsa Türk olan 4 tane tutar. Tabii ki. 4 katını tuttuk. Bunları verdi. Ne de bilmiyorum. Bakın daha bir tane tutamadı. Bu da galiba 0. Şimdi Cihan kardeşinizi geri alıp bir daha izin kaç tane tutmuş diye hep beraber şey yapalım. Evet bakalım Ebru beni geçebilecek mi? Ben Geçemeyeceğim. bütün Çin'i geçtim. O kimi geçecek göreceğiz. Şunu da vereceğim sana. Ver. Telefonuma dikkat et. Gözlüğüme gerek var mı? Yok. 5 yaparsan kazanıyorsun. Aç kasları, aç kasları. Bir tane tut da rezil etme bizi. Evet, rekor bende 4'te. Azıcık eğil, aşağıda tutmaya bak. Aşağıda bak, eğil biraz. Azıcık eğil, aşağı eğil. Aşkım biraz eğil, kolları. Ah. Evet. Ah. 2, hadi yapabilirsin. 3, güzel. Alışveriş dosyasını kapatmak üzere şu anda en sevdiğimiz markalardan bir tanesi olan kendisi. Decathlon'a geldik. Birçok kamp ekipmanımızı sağlayan Türkiye'de Decathlon mağazasına geldik. Şimdi buradaki fiyatlara bakacağız. Kendimize bir büyükçe böyle bir arka bag çanta alacağız. Bag çanta. Backpack denilen o çantalardan sırt çantası. İnşallah büyük modelleri vardır. Çünkü bizim çantalar artık yetmeyecek. Zaten planımız buydu. Buraya küçük çantalarla 7 kilo olarak gelip burada büyük birer çanta alıp onlarla yola devam etmekti. Şu anda çanta için geldik. Şurada görüyorum ben çantaları. Hemen girelim. Bu arada bizim orada Fethiye'de yani Decathlon olmadığı için biz nereye gidersek gidelim mutlaka bir Decathlon'a uğrarız. Şimdi burada da görmüşken Yani mutlaka. mutlaka. Ya çünkü pazardan alsam bu çantayı mutlaka bir yerleri yırtılacak. Bak bunu Yok, Çin yok, pazarından bu aldım. konularda- bu konularda çok iyi görüyor musun? Decathlon. Daha bir gün oldu kullanalı. evet, olmadı. evet. Kaçta kapanıyor bir soracağız. Evet. Koş. Ne kadar zamanımız var? 20 dakika var. Evet. Bakın arkadaşlar şu benim çantam. Yani bunun kodu modu nerede yazıyor bilmiyorum. Alın 50 aldırın. litre. İnanılmaz bir çanta 70 artı 10. Şu anda mağazada benim görebildiğim en büyük bu. 70 artı 10 aşkım. Ha no. Thank you. Thank you. Bu bu. sırtta Tekerlekli bir şey taşınmaz. yok değil mi? Yok aşkım. Tekerlekli sırt çantası burada o bulabileceğimiz bir O şey zaman değil. bunu çok sevmedin galiba. Bunu mu? Sevdim de biraz pahalı gibi yani. Evet, biraz öyle. Bundan daha büyüğünü bulamayız herhalde. Belki Japonya'da falan.
Japonya'ya gidene kadar poşetlerle gitme, turşular elimizde gideriz. Bence alalım ya. Sen bilirsin. Önemli bir mevzu. Zaten bunu alacağız bir yerlerde mutlaka. Bilmiyorum. Ebru'm kararsız kaldım. Yani ben de bilmiyorum. Yani sağlam duruyor. Arkası tempra kasa. Bak şöyle ki çantanın kendisi bizim çantalardan ağır. Elinde kaldırdığında ama sırtına koyduğunda o ağırlığı hissetmiyorsun. Adam ona göre yapmış yani. Bir şöyle dönebilir misiniz beyefendi? Ağırlığı dağıtmış adam. Bilmiyorum ne yapacağız? Bilmiyorum yani bana da çok büyük gelmedi. Hani Çok büyük ekstra değil bir diyorsun. çanta almaya gerek var mı? Bilemedim. Bu neymiş? Bak çantayla birlikte kapatıyor galiba. Şu her şeyi son dakikaya bırakma şeyimiz yok mu? Evet kaldı 3 dakikamız. Acelemiz de neden? Yarın sabah saat 7'de trenimiz var. Bir daha alışveriş yapma olanağımız olmayacak. Adalara gideceğiz. Adalarda bu tarz şeyleri alayım dersen adamı öperler. Biz de evlenmeden öpürme olmadığı için kapat. İndir. Kapatıyor mu Tam çantayı? çantalık, evet. Kapatıyor çantayı. Kapatıyor. Ne kadar tuttu alışverişiniz Cihan Bey? Şu alışverişimiz 837 ringgit tuttu. Yani 9100 lira. Şifreni girsene bebeğim. Birazcık fazla tuttu ama yani önce sağlık demek zorundayız. Çünkü ne zaman eve döneceğimiz belli değil. Yükümüz ağır. Çantalarımız 40-50 litrelik çantalar var sırtımızda. Şimdi çuvalla gezecek halimiz yok. Thank you so much. O yüzden biraz burada açıldık. İnşallah güzel günlerde kullanacağız bu çantaları diyelim. Evet, Moral bozmak öyle yok. diyelim. Hazırsanız Kuala Lumpur'un gece hayatına dalış yapıyoruz arkadaşlar. Yıkılıyor. Şu anda çok fena burası. Ben de çok tehlikeli beyler. Bence bu kadar ya. Bu mu diyorsun? Galiba. Daha fazla beklentiye girmeyelim. Michael bu sıcakta bu kadar Michael olabilir ya. Evet. Hah! Evet. Bu dönüşten sonra ben de inancımı yitirdim. Evet. Bu kadar. Neyse bu şubeyi de görmüş olduk. İyi oldu bizim için. Şimdi İşlek Caddesi'nden çıktık. Barların olduğu sokağa doğru girdik. Biraz sessiz bir yerden geçtik. Yeniden canlanacaktır diye düşünüyoruz ama ben caddeye bayıldım yani. Her türden insan var. Hepsi böyle bir gösteri yapmaya çalışıyor kendince. Çok sevdim. Çok renkli ve çok müzikli, canlıydı. Güzeldi evet. Evet. Barlar Sokağı'na geldik gibi. Bizim burada bizim merak ettiğimiz şey burada. Şimdi burası Müslüman bir ülke ve şeriatla birçok olayda şeriat kanunlarının uygulandığı bir ülke diyebiliyor muyuz? Müslümanlar için evet. Müslümanlar için evet. Burada öyle bir ayrım var. Çinliler ve Hintliler bu şeriat kanunlarından şey yapamıyorlar. Faydalanamıyorlar diye. Şimdi burada mesela diyor ki barlara... Eminim çok isterlerdi. Çok güzel. Onlar için büyük kayıp. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada mesela şey diyor. Alkollü mekanları Müslümanlar açamıyormuş bu mekanları. Ve Müslümanlar aynı zamanda o alkollü mekanlara giremiyorlar da. Giremiyorlarmış. Alkol fiyatları dünyada en fazla vergilendirilen ülkelerden bir tanesiymiş burası. Şu anda bizim tabii göreceğimiz yer artık tamamen turistik olmuş bir bölge olduğu için Evet. burada yaşayacağımız, göreceğimiz şeyler her yer için geçerli olmayacaktır. Yani şöyle bir durum da var. İnternette yazılanla burada gördüklerimiz arasında biraz fark da var aslında. Mesela? Yani internette bir şeyler yazıyor ama burada daha genişletilmiş yani. Çok takılmıyor. Evet, Denilebilir. Bence. Ama şunu biliyoruz. Şimdi bu mekanları açan, buraların sahipleri Malay değil. Öyle mi? Değil, hayır. Malay değil. Çinli, Hayır, evet. Hintli. Evet. Cihan, burada kocaman çantasıyla gezen ilk Türksün. Şimdi şuradan geldik buraya, döndük ve başka bir sokak olmadığını fark edip tekrar aşağı indik. Yani Barlar Sokağı sadece bir sokaktan ibaret diyebiliriz. Evet. Burası. Yokuş yukarı, yokuş aşağı gibi. Karşılıklı ama hiç boş dükkan yok.
Türkler her yerde ya. Nerede be? Türkçe konuşuyorlardı. Ha, duymadım. Bak tekrarlıyorum arkadaşlar. Otelde, sokaklarda 10 kişiden 3'ü Türk burada. Ben size söyleyeyim. Evet, en kalabalık mekan burası var şu anda gördüğünüz. Neymiş burada olay? Maç. Manchester United Fulham İçeride maçı var. danslar falan. Girelim bakalım. Girebilirsin. Evet, burası club olduğu için doluymuş muhtemelen. Yasak. Ha, içeride çekim yasak. Buralarda da böyle güzel eğlenceler dönüyor. Turistleri belli ki burada mutlu ediyorlar diyebiliriz. Evet. İçki içmek Neymiş isteyen bak, de Afternoon Night gelebiliyor. Club in Malaysia diyor. Free enter. Thank you, thank you. You keep this if we go in. No, no, don't, it's a waste. It's a waste. No, Thank you. wait, my boss is billing you. Ver o zaman. Wait. Okay, thank you, thank you. Evet bak bu gece kulübü diyor. Girip bakabilirsiniz diyor. İstiyorsan girip bakalım. Kamerayla alıyorsa Kamerayla içeriye. almazlar. Almazsa döneriz ya. Evet şimdi bir klama giriyoruz burada göreceğiz. Just see and go. Hazır mıyız arkadaşlar? Buranın klubuna giriyoruz. Bu kadar. Güzelmiş. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet böyle bir gece klubuna girdik. Daha erken tabii şu anda saat 12'ye 10 var. Muhtemelen insanlar publarda işini bitirdikten sonra, yemek olayını bitirdikten sonra Biraz buraya geliyorlar. ışık süzmesine ihtiyaç duyarlarsa eğer. Evet buraya akıyorlar. İçerisi güzel, klimalı, nefes alınabilecek ortam. Gecenin ilerleyen saatlerinde belki yolumuz düşerse şey yaparız. Gelmeyiz. Gelmeyiz. Bizim otel buraya biraz uzak olduğu için şey yapmayız. Biz onu şey yaptık, çok şey yaptık, zamanda yaptık. Bizim çok tarzımızda Yaptık olan yaptık, şeyler bak, değil. bir şey bulamadık. Dedik ki biz bırakalım. bu Ben işleri. yapmadım da yine Yok de sen ya, ben askerden öncesini konuşuyorum. Before army. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Böyle sağlı sollu yine. Sağlı sollu değil artık, sadece sağlı. Sağda bir şeyler var. solda da var ama Sollu yok. Sollu yok. Solda, sağda daha çok bir şeyler dönüyor. Böyle yürüyoruz abi caddede. Barlar Caddesi bitti. Ondan sonra şimdi artık otele gidip yarın sabahın 5'inde uyanıp İstasyonlar Caddesi'nde mi olacağız? yola acaba? gideceğiz. Bir menü mü gösterseydik? Fiyatlar bilgisi vermedik hiç. Abi bir şey diyeyim, buraya gelen adamın aklı fiyatta içmede değil ya. Doğru da hani Yani buraya vergisi gelen- çok yüksekmiş ya biraların falan. He, ha, soralım mı diyorsun? Ne Bence, bileyim. bence yani buraya gelen o biranın parasını verir ya. O zaman buradan mı çıkacağız? Buradan çıkacağız. Burası şey Masajcılar Caddesi Evet. var. Burayı galiba geçmiştik. İlk gün, ilk geldiğimiz Malezya'daki ilk gece. İstiyorsan bir daha Geçelim gezmeye gerek var mı? Yok mu? Yani kadınlar rahatsız oluyor ya elinde Ha, kamerayla tamam. geçince. İstiyorsan hiç Evet arkadaşlar, odamıza geldik. Eşyalarımızı hazırladık. Ondan sonra şöyle yarın sabahın köründe kalkmaya hazırız. Hemen bir oda turu yapalım mı? Hadi yapalım oda turumuzu da. Küçük bir odadayız bu sefer. 2 tane yatağımız var. Birazcık dağınık, kusura bakmayın. Geç vakitte geldik, toplayamadık. Tüm Evet. eşyalarımızı topladık ama. Burada Evet. şöyle 2 tane bardağımız var, kettle'ımız var, askılıklarımız var. Burası da banyo, tuvalet. Banyo şu şekilde. Evet. Küçük bir banyo. Camla bölmüşler banyo olaylarını. Bu tarafta da tuvalet var. Tuvalet kısmısı. Odamız bu kadar. Buranın geceliği de 2500 lira. Lira verdik biz ama Maalesef öyle oldu. Hafta sonuna denk geldiği için oldu. Son dakika tuttuk burayı. O yüzden oldu. Evet. Yani önceden ayarlarsanız
neredeyse yarı fiyatına Evet. tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Otelde tanıştığımız arkadaşlar geceliği 1500 liradan tutmuşlar. Bir başka Türk arkadaşlarla tanıştık. Mesela buranın 3 katı büyüklüğünde 1300-1500 liraya kaldık biz bundan önce. Evet, evet. Yani burayı birazcık pahalıya tuttuk. Siz o yüzden Hafta daha sonu- önceden ayarlarsanız daha iyi olur. Hafta sonu çok fazla hareket etmemek lazım otel değişikliği gibi. Şurada şöyle bir ayna var, bu da güzel. O zaman güle güle diyeceğimiz ayna bu ayna mı? Hadi diyelim. O zaman şöyle yapalım. Ne yapacağız yarın? Ne yapacağız? Ay yarın çok heyecanlıyız yarın için. Çok heyecanlıyız ve çok kötü yorulacağız galiba biz yarın arkadaşlar. Evet. Yarın sabah saat 6 gibi kalkacağız ve tren istasyonuna gidip 6'da çıksak iyi olur. 6 gibi mi çıkalım? Evet. 6 gibi falan çıkacağız. Bayağı uzun bir yollara gideceğiz. Malezya'nın güzel bir tatil adasında biraz zaman geçireceğiz. Evet. Bu videomuz burada bitiyor. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Çok uğraştık. Şu anda saat 1:30. Yani 3-5 saat sonra kalkacağız. Evet, zor Videomuzu oldu. beğenirseniz çok mutlu oluruz. Evet. Siz çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Teşekkürler. Muah, öpücükler. Var var. Görüşmek üzere. Pardon. Vurdum Hadi kafana. bay. Var var. Çok yorulduk ya. Yorulduk. Vallahi çok yorulduk ama inşallah güzel şeyler bırakıyoruz ya. Evet, bence Değil mi? de. Malezya güzel. Sevdik. Geliriz. Yine geliriz. Geleceğiz. Daha bitmedi zaten. Hadi.